Şam şehri Müslümanlar tarafından fethedildikten sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, Hazreti Ömer'in emriyle Yezid bin Ebu Süfyan'ı Şam şehrinde bırakarak ordusuyla Fihil tarafına hareket etti. Bu bölgede 80 bin civarında Roma askerinin bulunduğu bilgisi gelmişti. Buraya 10 koldan saldırıya geçince Romalılar müdafaa tertibatı almaya başladılar. Şehrin hemen kenarından akan nehri yardılar ve şehir önündeki araziyi suyla doldurdular. Böylece arazi cıvık bir çamur haline geldi. Şehre giriş çıkışlar arazideki ince bir taş yoldan yapılıyordu. O dönemde bu tür kale savunmaları yapılırken şehrin etrafına hendekler açılır ve nehir suyu ile birleştirilerek hendeklerin içinin suyla dolması sağlanırdı. Fakat burada ise nehir suları şehrin önündeki açık araziye dökülmüştü. Böylece Müslümanlara karşı ilginç bir tuzak kurulmuş oldu. Ebu Ubeyde bin Cerrah ordusuyla buraya gelince arazinin çamur deryasına dönüştüğünü gördü. Bu durumu halifeye bildirmek üzere haber gönderdi. Müslümanlar Hazreti Ömer'den gelecek mektubu beklemekteyken Romalılar gecenin en karanlık ve soğuk vaktinde Müslümanlara aniden baskın yapmaya karar verdiler. Arazideki ince taş yoldan sessizce ilerleyerek Müslümanların ordugahına doğru yaklaştılar. Nihayet Müslümanları uykuda yakalayacaklarını hesaplıyorlardı ki gecenin zifiri karanlığında Müslümanların ayakta ve savaşa hazır bir şekilde beklediğini fark ettiler. Romalılar bir nevi ava giderken avlanmışlardı. Ardından Hazreti Şurahbil'in emriyle Müslümanlar aniden saldırıya geçtiler. Romalılar yaşadığı bu psikolojik şok üzerine bozguna uğradılar. Komutanları savaşın şiddeti arasında kayıplara karışmıştı. Nereye gideceklerini ve ne yapacaklarını bilmediklerinden şehre doğru kaçışmaya başladılar. Fakat ne var ki o hengamede ince taş yoldan geçebilmeleri mümkün değildi. Bu sebeple Müslümanlar için hazırladıkları o çamurun içine kendileri düşmüşlerdi. Nihayet Roma ordusu tamamen bozulunca Hazreti Şurahbil süvarilere hücum emri verdi. Romalılar çamurlara saplandıkları için hızlı ilerleyemiyordu. Böylece Müslümanlar onları çamurun ortasında yakaladılar ve mızraklarıyla onları mızrakladılar. Böylece Romalıların çoğu bu çamur deryasında can verdiler. Müslümanların Şam şehrini fethetmesinden sonra Yezid bin Ebu Süfyan buraya vali tayin edilmişti. Şehri Rum saldırılarından korumak ve şehir çevresinde fetihler yapmakla görevlendirilmişti. Bunun üzerine Yezid bin Ebu Süfyan, kardeşi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın emrine ordu vererek onu Beyrut taraflarına gönderdi ve sahil şeridinde fetihler yapmasını emretti. İslam ordusu Fihil'de Romalılarla savaşırken Hazreti Muaviye de Beyrut, Sayda, Cübeyl ve Irka gibi sahil şehirlerini kısa sürede fethetmişti. Fihil Muharebesi Müslümanların kesin zaferiyle neticelenince Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Halid bin Velid Hazretleri Hazreti Ömer'in emri doğrultusunda Humus şehrine doğru harekete geçtiler. Yine Hazreti Ömer'in emri doğrultusunda Şurahbil bin Hasene Ürdün taraflarını fethe memur edilirken Amr bin As ise Filistin'in fethiyle görevlendirilmişti. Bu iki komutan görev yerlerine gitmeden önce güçlerini birleştirdiler ve Beysan şehrine saldırdılar. Burada şiddetli muharebeler oldu ve nihayetinde şehir fethedildi. Şam ile yapılan barış anlaşmasının aynısı burada da yapıldı. Bu arada Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Halid bin Velid Humus'a doğru ilerlerken Şenes ve Teodor komutalarındaki iki büyük Rum ordusunun Humus'tan harekete geçtiği haberini aldılar. Şenes komutasındaki ordu Mercur Rum denilen yerde konaklarken Teodor komutasındaki ordu ise Şam şehrini geri almak için harekete geçmişti. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah, Halid bin Velid'i Teodor üzerine gönderirken kendisi de Şenes üzerine harekete geçti.
Bu sırada Rum ordularının üzerine geldiğini haber alan Yezid bin Ebu Süfyan ordusuyla şehirden çıkıp Teodor ile savaşa tutuştu. Teodor'un süvarileri çok kalabalıktı ve asker sayısı bakımından Yezid bin Ebu Süfyan'dan üstün durumdaydı. Bu sırada Halid bin Velid yetişerek Teodor ordusuna arkadan baskın yaptı. Bir yandan Yezid bin Ebu Süfyan, diğer yandan da Halid bin Velid tarafından sıkıştırılan Roma ordusu kısa sürede kılıçtan geçirildi ve Teodor öldürüldü. Bu muharebede Roma ordusundan kurtulabilen olmadı. Müslümanlar onlarla birlikte bulunan tüm malları ganimet olarak ellerine geçirdiler. Yezid bin Ebu Süfyan bu malları hem kendi askerleri hem de Halid bin Velid'in askerleri arasında paylaştırdı. Ardından Halid bin Velid tekrar Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin yanına döndüğünde Şenes komutasındaki büyük ordunun da mağlup edilmiş olduğunu gördü. Rum komutanı Şenes, Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından öldürülmüştü. Savaştan kaçabilen Romalılar Humus şehrine doğru gittiler. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah, Halid bin Velid'in kaçan Romalıları kovalamasını emrederken kendisi de Baalbek şehrini kuşatmaya başladı. Nihayet halk eman ve sulh isteyince Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri onların canlarının, mallarının ve kiliselerinin emniyette bulunması şartları üzerine kendileriyle anlaştı ve onlara şu mektubu yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, Baalbek halkından Rum, İranlı ve Arap olanlar için eman vesikasıdır. Onların canları, malları, şehrin içindeki ve dışındaki kiliseleri ve manastırları ve değirmenleri emniyettedir. Rumlar kendileriyle 15 mil mesafedeki topraklarda davarlarını otlatabilirler. Ancak onlar ekilmiş köylere inmeyeceklerdir. Onlardan birisi Müslüman olursa, Müslümanın lehine olan onun da lehine, aleyhine olan onun da aleyhinedir. Tüccarları ise kendileriyle anlaşma yaptığımız memleketlerden istediklerine gidebilirler. Topraklarında kalanlar cizye ve haraç ödeyeceklerdir. Allah şahittir ve Allah'ın şahitliği kafidir. Bu arada Halid bin Velid kuvvetleriyle Humus şehrini kuşatmıştı. Humus şehri Roma İmparatoru Heraklius'un tahtının da bulunduğu bir şehir olması hasebiyle Suriye'nin en önemli şehirlerinden birisiydi. Baalbek'in fethinden sonra Humus'ta Halid bin Velid'e yetişen Ebu Ubeyde bin Cerrah kuşatmayı şiddetlendirmişti. Kuşatma sürerken kışın şiddetli soğukları da başlamıştı. Humus halkı kendi aralarında şöyle diyorlardı: "Şehrinizi bütün gücünüzle elinizde tutmaya çalışınız. Soğukları görünce ayakları çıplak olan Müslümanların ayakları kopacaktır." O kış gerçekten de çok şiddetli geçiyordu ve Humuslular Müslüman askerlerin bu şiddetli soğuklar sebebiyle geri döneceklerini umut ediyorlardı. Fakat Müslümanlar geri dönmüyor, bu şiddetli soğuklara rağmen kuşatmayı sürdürüyorlardı. Humuslular Müslümanların soğuktan donmalarını beklerken kendileri soğuktan donmaya başladılar. Zira şehirde halkın yiyeceği ve yakacağı kalmamıştı. Üstelik Humus'a bir yardım gelmediği gibi Müslümanlarda en ufak bir zayıflık görünmüyordu. Humus halkından bazıları Şam şehrinin Müslümanlarla sulh yaptıklarını ve rahat içinde yaşadıklarını anlatarak Müslümanlarla barış yapmayı teklif etmişti. Fakat komutanlar biraz daha dayanmalarını söyleyerek bu teklifi geri çevirdiler. Bu soğuk gecelerden birinde şiddetli bir zelzeleyle sarsıldı. Bu deprem sebebiyle birçok ev yıkıldı. Sarsılan duvarları çatladı ve halk bu keskin soğuklarda sokaklara çıkmak zorunda kaldı. Soğuktan ayakları donan halk başındaki komutanlarına isyan edercesine burçlara fırladı ve Müslümanlara barış yapmak istediklerini bildirdi. Halid bin Velid barış yapılmasına karşıydı. Ebu Ubeyde bin Cerrah ise bu barış teklifini kabul etti. Şam şehrinde yapılan şartlar ile onlarla barış yapıldı. Anlaşmaya göre şehirdeki ganimetlerin ve evlerin yarısı Müslümanlara verilirken araziler için haraç ve gayrimüslimler için cizye verilmesi kararlaştırıldı. Böylece Müslümanlar Humus şehrini barış yoluyla fethetmişlerdi. Ganimetlerin 1/5 halifeye gönderilirken kalanı Müslümanlar arasında bölüştürüldü. Zelzele sebebiyle mağduriyet yaşayan gayrimüslimlerin ihtiyaçları giderilmiş,
barınmaları ve ısınmaları da sağlanmıştı. Ardından Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri bu şehri ordusu için karargah merkezi haline getirdi. Muaciye oğulları, Sekun ve Bellileri ve daha başka bir takım kabile kollarını Humus'a yerleştirdi. Humus'un fethedildiği haberini alan Hazreti Ömer radıyallahu anh mektubunda şöyle diyordu: "Sen bulunduğun bu şehirde kal ve Şam bölgesinin kuvvet sahibi Araplarını sana yardımcı yapmaya devam et. Ben sana asker göndermenin arkasını kesmeyeceğim." Daha sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Humus'ta Ubade bin Es-Samit'i vekil bırakarak ordusuyla Hama üzerine yürüdü. Hama halkı Humusluların teslim olduğunu işitince İslam ordusundan ürkmüşler ve savunma yapmaksızın Humus'la yapılan barış anlaşmasının şartlarıyla şehri teslim etmişlerdi. Ardından Şayzar ve Marralılar da aynı şartlarla barış anlaşması yaparak şehirlerini teslim ettiler. Ardından Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri ordusuyla Laskiye üzerine giderken Halid bin Velid Hazretlerini de Kınnesr'in fethiyle görevlendirdi. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri Laskiye'ye ulaşınca şehri kuşatmaya başladı. Bu şehir Roma'nın en müstahkem şehirlerinden biriydi. Şehrin ancak bir grup insan tarafından açılabilen oldukça büyük bir kapısı vardı. Müslümanlar burayı kuşattılar fakat bir netice alamadılar. Bunun üzerine başkomutan Ebu Ubeyde bin Cerrah emir vererek büyük çukurlar kazdırdı. Bu çukurların her birine atlılar atının üstünde giriyor ve görünmüyorlardı. Daha sonra Müslümanlar şehrin kuşatmasını kaldırarak geri çekildikleri intibaını verdiler. Laskiyeliler Müslümanların çekildiğini zannederek kutlamalar yapmaya başladılar. Ebu Ubeyde bin Cerrah süvarilerin çukurlarda gizlenmesini emretti. Ordugah şehirden uzak bir yere kurulmuştu. Sabah olunca Laskiye halkı Müslümanların kuşatmayı bırakıp geri çekildiklerinden emin oldular. Bunun üzerine otlatmak için davarlarını şehrin dışına çıkarıp yaydılar. Hiçbir şeyden korkmamış ve şüphelenmemişlerdi. Ardından Müslümanlar ansızın bu çukurlardan çıkarak saldırıya geçtiler. Sabahın erken saatlerinde herkesin işinde ve gücünde olduğu bu zamanda gelen ani saldırı karşısında şaşkına uğrayan Laskiyeliler korkudan şehre doğru kaçışmaya başladılar. Laskiyelilerin kapıya doluşmasından dolayı bu kapıyı kapatabilmek mümkün olmadı. Zira herkes canının derdine düşmüştü. Bu sayede şehir kapısından içeri dalan Müslümanlar şehri kısa sürede ele geçirdiler. Böylece bu şehir zor kullanılarak ele geçirilmiş oldu. Ardından Cebele ve Tartus şehirleri de Ebu Ubeyde bin Cerrah tarafından fethedildi. Bu arada Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerinin emriyle Kınnesr'in taraflarına varan Halid bin Velid burada kalabalık bir Rum ordusuyla karşılaştı. Rum ordusunun başında Minas isminde bir komutan bulunuyordu. Bu komutan İmparator Heraklius'tan sonra Roma'nın en büyük komutanı kabul ediliyordu. İki taraf arasında çok şiddetli bir çarpışma oldu. Neticede Halid bin Velid Minas'ı mağlup etti ve onu öldürdü. Minas'ın bozulan askerleri Kinnesrin'e doğru kaçtılar ve şehrin kapılarını kapattılar. Bunun üzerine Halid bin Velid şehri kuşatmaya başladı. Kinnesrin halkı Halid bin Velid'i korkutmak ve zaman kazanmak maksadıyla ona bir mektup gönderdi. "Emma ba'd bilesiniz ki bizim melikimiz beldemuz belde-i manidir ki adedi ve silahı kesirdir. Ve sen eğer 40 yıl bizim üzerimizde dursan da kudretin yetmez. Hükümdarımız Heraklius Roma topraklarında ne kadar asker varsa cem edip üzerimize göndermiştir." Bu mektuba Halid bin Velid'in cevabı şöyle olmuştu: "Göklere çıkıp bulutların içine yerleşseniz bile Allah bizi size ulaştırır veya sizleri yanımıza indirir." Böylece Halid bin Velid kuşatmayı daha da şiddetlendirdi. Onun şehri şiddetle kuşatmasına daha fazla dayanamayan Kinnesrin halkı nihayet Halid bin Velid'e barış teklif ettiler. "Bizler de siz gibi Araplardanız, Rumlara zarureten yardım ediyoruz," dediler. Bunun üzerine Kinnesrin şehri Halid bin Velid tarafından fethedilmiş oldu. Bu sırada Antakya'da bulunan Roma İmparatoru Heraklius, gönderdiği son büyük ordunun da Halid bin Velid tarafından bozguna uğratıldığını öğrenince bütün umutları tükenmişti. Roma'nın Suriye'de daha fazla tutunamayacağına kanaat getirince başkente dönmeye karar verdi.
Buradan ayrılmadan önce yüksek bir tepeye çıkıp Suriye'ye son bir kez bakmış ve "Sozu Suriye" diye başlayan bir şiir okumuştu. Elveda Suriye, bir daha görüşmemek üzere elveda. Sana veda ediyor ve seni teslim ediyorum. Bundan sonra sana hiçbir Romalı, uğursuz çocuk dünyaya gelmedikçe korkusuzca giremeyecektir. Keşke bu çocuk doğmasa. Halid bin Velid'in görevinden azledilmesine rağmen yılmadan Allah yolunda mücadele ettiğini ve bu muharebelerde gösterdiği yararlılıkları duyan Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle demişti: Allah'ın rahmeti Ebu Bekir'in üzerine olsun. O yiğitleri benden daha iyi bilip tanıyordu. Allah'a yemin ederim ki ben Halid'i herhangi bir şüpheden ötürü görevden azletmedim. Fakat halk onu gözlerinde o derece büyüttü ki bu zaferleri Allah'ı unutarak onlara bağlamalarından korktum. Halid bin Velid Hazretlerinin Suriye'nin kuzeyindeki en büyük orduyu da böylece imha etmesi üzerine artık Roma'nın Suriye kuzeyinde güçlü bir ordusu kalmamıştı. Bunun üzerine Ebu Ubeyde bin Cerrah emrindeki ordusuyla Halep'e yöneldi. Halep yakınlarına vardığında Haleplileri kalelerine sığınmış halde buldu. Bunun üzerine onlara cizye vermeleri şartıyla barış yapabileceğini söyledi. Bu kabul edilmeyince şehir Müslümanlar tarafından kuşatıldı. Fakat fazla zaman geçmemişti ki kendileri, çoluk çocukları, şehirleri, kiliseleri ve kaleleri için Müslümanlardan eman istediler. Ebu Ubeyde bin Cerrah şehirde mescit inşa etmek için bir arazi tahsis edilmesi karşılığında onların bu isteklerini kabul etti ve böylece barış anlaşması yapılarak halka eman verildi. Daha sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, Kinnesrin ve daha başka bölgelerden pek çok kişinin Antakya şehrine sığınmış olduklarını öğrendi. Bunun üzerine ordusuyla Antakya üzerine gitti. Antakya'da kalabalık bir nüfus, Müslümanlara karşı koymak için Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın karşısına çıkmıştı. Başkomutan onları müthiş bir bozguna uğratarak şehirlerine sığınmak zorunda bıraktı. Ardından şehri dört bir taraftan kuşatma altına aldı. Şiddetli kuşatmaya fazla dayanamayan Antakyalılar sonunda teslim oldular. Ebu Ubeyde bin Cerrah onların bir kısmını sürgün ederken bir kısmına da eman verdi. Böylece Antakya şehri de sulh yoluyla fethedilmiş oldu. Antakya şehrinin Müslümanlar nezdinde çok büyük bir değeri vardı. Burası fethedildikten sonra Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye mektup yazarak Antakya'da Müslümanlardan bir heyet teşkil et ve bunları orada murabıt olarak görevlendir. Onlara maaş vermemezlik de etme diye emretti. Daha sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, Iyaz bin Ganem'in emrine verdiği bir orduyu Münbic üzerine sevk etti. Artık Romalıların Suriye'nin kuzeyinde direnci tamamen kırılmış olduğundan Iyaz bin Ganem buralara gelerek harpsiz bir şekilde Münbic, Duluk ve Raban'ı fethetmişti. Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri, fethettiği yerlerin her birinin başına bir amil görevlendirerek onun yanına bir miktar asker bırakıyor ve güvenlik açısından korunması gereken yerlere de askerler yerleştiriyordu. Böylece Müslümanlar 1-2 sene gibi kısa bir süre içerisinde Kuzey Suriye'yi ve Fırat'ın batısını tamamen kontrol altına almış ve İslam topraklarına katmışlardı.